Osman, ha burada hiç yok da. Sen gezen karısın. Ben yine bir gün kayboluyorum. Şu an ayıların kucağına doğru gidiyor bile olabilirim. Neyi göreceğiz hiç bilmiyorum. Başkası olsa şu yoldan çok korkarlar. Bu yoluna gidiyorsunuz. Şöyle karşıdan peribacalar şuraya kadar görünüyor ama bak. Ha, ellerim titriyor. Devam edeyim ya, ne olacak? Ay. Allah Allah. Ulan bir teneremiz olaydı şu yollardan, takır takır ne güzel rahat rahat giderdik be. Oh 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 oh, oh. Sağ gösterip sol vuruyor. Oh, deli gibi kayıyor. Üf 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 üf. Çok güzel değil mi ya? Tek Kadın Tek Motor 81 il Türkiye yolculuğumun yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Saliha. Türkiye'nin 81 ilinin doğal güzelliklerini motosikletim ile gezdiğim bir yolculuktayım ve Türkiye'de bir rekor peşinde koşuyoruz. Az kaldı rekoru kırmaya. 20 şehrimiz kaldı sadece. Bir önceki bölümde hatırlarsanız tam olarak bu manzarada bitirmiştim. Birazcık yolun aşağısında. Aşağıda Yavuzköy var. Hangi şehirdeyiz? Artvin'in Şavşat'tayız şu anda. Aşağı taraf Yavuzköy. Yavuzköy'ün hemen yukarısında şurada Şavşat Ev Restoran diye çok tatlı güzel bir yer var. Yöresel ürünler servis ediliyor. Biliyorsunuz ki yöresel yemek dendiğinde ben direkt orada bitiyorum. Çok da güzel böyle lezzetli bu Artvin ve Şavşat'a özgü olan yiyeceklerle. Şöyle küçük bir karnımı doyurduktan sonra hava kararmaya başladı. 4.30-5'e doğru geliyor. Normalde çok kısa bir süre içinde duracaktım burada ama çok güzel insanlarla karşılaştım burada. Sohbet muhabbet olunca birazcık uzadı. Merhaba. Merhabalar efendim. Merhaba. Şöyle hızlıca tanısak olur mu sizleri de? Ben Sinan Aydın. Artvin'de içerik üretiyorum. Kamu personeliyim aynı zamanda. Geziyoruz hafta sonları mümkün mertebe Artvin'i. Öyle. Harika. Merhaba. Bal Queen. Evet, Balkıyın. Çok güzel. Ben de Artvin Şavşatlıyım. İsmim Elif Kör, namı diğer Balkıyın. İçerik üretiyorum. Arıcılık üzerine arıcılık yapıyorum Aynen aynı öyle. zamanda. Yani bir kadın olarak Evet. gerçekten bir bal üretimi tesisi varmış. Orada böyle güzel Evet. bir şekilde doğal ballar Üretiyorum. üretiyor. Helal olsun diyorum. Üretim yaparken aynı zamanda da içerik üretiyorum. Çok Genelde. Çok güzel, ikisi bir arada. Evet, ikisi bir arada. Evet, ben de Hakan tanıyorum. Aydın, fotoğrafçıyım, aynı zamanda gazeteciyim, Hı aynı hı. zamanda içerik üreticisiyim. Evet. Yani böyle bu gördüğünüz bu güzel coğrafyada birbirinden güzel videolar çekip insanlara, dünyaya Artvin'i tanıtmaya çalışıyoruz. Çok güzel. şeyler yapıyoruz. İşte Artvin'de şimdi dün de Şavşat merkez tarafındayken işte Murat Güngör'le Evet, Murat beraberdik. Güngör, Aynen arkadaşımız Murat fotoğrafçı. abiyle de aynen şey yapıyoruz. Ona da aynı muhabbeti yaptık. Çok gerçekten hani Artvin'in tanıtımına da ya herhangi bir şehrin ya da Artvin'in tanıtımına da böyle hani hem işinde gücünde güzel insanların aynı zamanda içerik Evet. üreterek profesyonel taraftan Katkı sunmaya tanıtıyor çalışıyoruz olması şehre. Evet. çok güzel. Aynen Gönüllü öyle. olarak. Evet. Duyamadık pardon. Gezer karı mısın? En güzel. Aramızda Muhabbet öyle öyle başladı. Ya ben karısın. Ben yapayım. O Bingöl'deki amca vardı ya. Yani bu kameradır muhabbetinden sonra. Sen gezen karısın. Sen gezen karısın. Bütün Türkiye beni böyle tanıyacak. Çok teşekkür Biz ediyorum teşekkür ederiz. hepinize. Her Biz şey çok için mutlu çok olduk. sağ olun. Çok Ben de memnun çok oldum. memnun oldum. İyi yolculuklar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Böyle hızlı hızlı geçiyorum. Çünkü hava kararıyor. Hava bayağı bir soğudu. Ben video başlangıç yapmadığımı tekrardan hatırlayarak kaskımı tekrar çıkardım. O yüzden böyle hızlı hızlı şey yapıyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Yöresel lezzet dediğiniz zaman da burayı da söylediğim gibi Şavşat Evi restoranı da buyurabilirsiniz. O zaman Karagöl'e doğru yola çıkıyoruz şimdi. Bu Karagöl'e Şavşat'tan 2 tane gidiş rotası var. Şimdi döndüm, o dönüşü de yakalayamadım. Orası Şavşat'tan sonraki ana yol. Bir Şavşat'ın girişinin biraz berisinde bir Karagöl'e giden yol var. Bir de bu Yavuzköy'den sonra burada Karagöl'e dönüş rotası veriyor. Buradan yarım saat sürüyor. Yani Yavuzköy tarafındaysan mesela diyelim ki oradan tekrar Şavşat'a geri dön, oradan ilerle yerine buradan hemencecik diğer yoldan gidilebilecek bir rota mevcut. Benim için daha muhtemelen tercih edilecek rota zaten burasıydı. Diğer yolu bilmiyorum ama hava karanlıklaşmadan tamamen varabilirsem çok güzel olacak. 28 dakika gösteriyor, saat 4.30. Gidelim bakalım ne olacak hiç bilmiyorum. Şimdi Karagöl'de kamp yapmayı istiyorum aslen fakat hava oldukça soğuk.
Hele ki gece, yani gündüz bile mesela Meydancı'ya gittiğinizde Bazgiret'e öğlen güneş kaybolduğu andaki soğuğu hatırlarsanız ellerini yani kesici bir soğuk var. Kesiciye giriyorsun. Ya Sinan Bey de o kadar komik bir insan ki ya, tam böyle hani o mizah seviyesinde çok kafa dengi bir insandı. Sağ olsun. Orada içeride böyle bazı muhabbetler, güldük, eğlendik. Onlar dönünce saçma espri yapasım geldi şu an. Şimdi bu yol Bazgiret kadar az kullanılacağını zannetmiyorum. Daha bir tık daha geniş ve temiz bir yol görünümlü. O yüzden ondaki gibi rahat yolun ortasından gitmeyeyim. Ne olur ne olmaz. Bu arada Bazgiret, bir önceki bölümde gittik. Bazgiret yaylasında harika bir... Aha, ay beyazlığını görünce dedim ki farklı bir hayvan mı? Gördüm diyecektim. Tam diyecektim, inek çıktı gene. Ayı hiç göremedik hala daha. Sadece görüp selamlaşıp devam etmek istediğim bir ayı karşılaşması var ama dahası olmasa güzel olur. Ne diyordum? Bazgiret. Bazgiret çok güzel bir köy. Meydancık, onun tarihiyle alakalı bilgi vesaire de vermiştim aynı zamanda. Niye biz buradayız şu anda? Dönüş var mıydı ki? Yol mu kaçırdım ben? Allah Allah. Neyse, buradan da verdi şu an. Allah Allah. Burada düz yol vardı, ben görmedim mi? Allah Allah. Karagöl. Tamam. Neyse, köyün içinden geçmiş olduk en azından. O bölümü izlemediyseniz gerçekten izlemenizi nacizane tavsiye ediyorum. Çünkü ya mevsimi olmamasına rağmen hala daha bu kadar güzel bir görsel sunuyorken bize orayı görmeniz lazım derim. Hava iyice karardı ya. İnek çıkabilir, koyun atlayabilir. Tatlıymış bu köyde bak. Yolu bayağı bir uzatmış oldum saçma bir şekilde ama ben gerçekten oradaki dönüşü görmemiştim ya. Valla 15 dakikalık yolumuz kaldı. Ama Allah ne verdiyse yapıştırıyor valla. Yani yol çok aşırı bozuk değil ama iyi de değil hiçbir şekilde. Bu yol, muhtemelen diğer yol daha temizdir. Şavşat'ın oradan giden yol. Ama sıkıntı yok, biliyorsunuz ki böyle yolları seviyoruz. Tek sıkıntı karanlıktan dolayı yolun, bu motorun farları yeterli değil, her zaman söylediğim gibi. Transalp'in farlarını bir düzeltemediler. Dolayısıyla yeteri kadar göremiyorum zeminin nasıl olduğunu. Onunla alakalı bir problem dışında. Bir de soğuk problemimiz var. Şimdi bu arada bir de Karagöl'e doğru gidiyorum ama bu yollar tamamen orman yolları ve az kullanılan bir yol olduğu için mesela ana yola çıkması belki daha düşük bir, neresiymiş burası? Düşük bir opsiyon, fakat burada ayı görme olasılığı daha da yüksek diğer taraftaki yola nazaran. Dolayısıyla ne olur ne olmaz kamerayı açık bırakayım istiyorum. Ama 15 dakika var. 15 dakikada çekim yapamam yani. Yalnız rakım artıyor gene, yokuş çıkıyoruz ya. 1630 muydu Karagöl'ün rakımı? Öyle bir şey. Az da değil yani. Dolayısıyla soğuk olması çok yüksek ihtimal. Abi başlangıçta ne güzel asfalt, böyle oh dedim tamam bundan sonra en azından iyi olur diye de burası da kumlamışlar üstüne, motoru dans ede de gidiyor. Bu ne ya? Her yer taşlı. Küçük küçük. Oo. Tozu dumana katmış. Yalnız var ya, öf. Başkası olsa şu yoldan çok korkar lan.
Kapatayım sizi. Yakınlaşınca açarım. Gene beleşe gireceğiz. Abi şu an ayıların kucağına doğru gidiyor bile olabilirim. Onun yolu böyle miymiş de? Ay, akşamleyin kar mar gösteriyor. Ha, yarın inşallah. Ay bu arada evet, yarın kar geliyor. Buraları çok yağmur yağıp da inşallah çok böyle kötü bir hale bürünmez burası. Merhaba. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Burada açık bir yer var mı? Yani tabii otelimizin kafesi, restoranı açık. Gece boyu açık mı oluyor? Saat 11'e kadar, 11.30'a kadar açık. Ha tamam. Otelde galiba var. Şuradan mı gidiliyor bu tarafta? Kamp mı yapmayı diyoruz? Aynen. Kamp alanı da karşıda. Tamam. Kamp yapacaklar da resepsiyondan iyice bilgi alırsınız. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Geldik, hiçbir şey göremeyeceğiz. Her şey yarına kaldı. Ha, evet, bir tane otel, restoran olan kısım burada direkt gölün kenarında. Gölde burada yansımasını görüyoruz. Hani şöyle bir gidip kamp yerine mi baksam? Ortada ıssız kaldı. He? Issız kaldı. Ha, bulamadım, kamp yeri gibi bir bakayım geleyim dedim. Çardakların olduğu yer. Bir de şurası var. O burada çardağın önünde kurabilirsin. Ha, direkt böyle gölün kenarında bir yer yok mu? Yani zaten öyle. Şimdi karanlık damlanın Ha, olabilir herhalde. Bir şey yaparım olmadı. üstünde kurarsan yakın yeri görürsün. Direkt böyle yanına kurmayı seviyorum da. Direkt göl sabahleyin manzarayla beraber bir şey yaparım olmadı. Büyük ama. Günaydın. Ah. Öyle saçlarımı açınca böyle oldu. Ama benim hoşuma gitti ya. Çok hoşuma gitti. Hiç daha önce böyle görmemiştim kendimi. Tarz oldu ha. Aa. Neyse, ben dün diyordum ya işte kamp yapacağım falan diye Karagöl'ün kenarında. Karagöl'e geldim, erken geldim yani. Saat anlamında hava kararmıştı fakat daha erkendi. İşte oturduğum, çalışacağım şeyler vardı, işler vardı, videolar vardı vesaire bilmem ne. Saat 11.30'a kadar mı ne? Ben onlarla uğraştım. Sağ olsun. Tam olarak bu kaldığım otelin altındaki restoran tarafında. Buradaki insanlar orada, yani buranın isimlerini bilmiyorum arkadaşların ama sağ olsunlar çok yardımcı oldular. Çay, kahve, bilmem ne, ikram vesaire. Bayağı uzunca bir süre orada çalıştım. Hiç de bir şey demediler. Gece 11.30'a kadar orada benimle beraber oturdular sağ olsunlar ve sadece ben vardım. Şöyle bir manzaramız var. Şavşat, Karagöl'deyiz. Şu tarafta normalde kamp yapılan taraf varmış aslında. İşte ben de o tarafta kamp yapayım diyordum. Sonra akşamleyin atıştırmaya başladı biraz hava. Hem çok soğuk hem de biraz yağmur yağmaya başladı. Bugün de aslında kar bekleniyor. Bakacağız şimdi, bu günün devamında Sahara geçidinden doğru devam edeceğiz Ardahan'a gitmek için. Dolayısıyla oralar daha da yüksek rakım. Bazı yerlerine Şavşat'ın kar yağmış. Oraya yağdı mı bilmiyorum. Yolda ne göreceğiz hiç bilmiyorum. Ama işte yağmur yağıyordu vesaire falan. Buradaki abi dedi ki şey yapma hiç, gel otelde kal. Öylelikle sıcacık bir gece geçirdim. Yani biliyorsunuz ben kampı istediğim için yapıyorum aslında. Ama tabii bazen yani şöyle, o saate kadar çalışmak zorunda kalmamış olsaydım kesinlikle kamp yapardım. Ama çok geç saate kadar, o saatten sonra da çadırı kur bilmem ne falan filan. Neyse, çok da fazla dağılmadım zaten. Kalktım şimdi, aşağıya ineyim. Şöyle güzel bir drone'la da görelim. Bir kahvaltı yapacağım. O manzaraya karşı ben kahvaltı yaparken siz de şöyle bir Karagöl'ün manzarasını izleyin.
Çok güzel değil mi ya? Gerçekten. Bir de uygun zamanlama olsaydı çok çok daha güzel olacaktım işte. Aksaklıklar, şunlar, bunlar. Normalde işte bundan bir ay kadar önce muhtemelen burası böyle renk cümbüşüyle o bildiğimiz işte Bolu Yedigöller çok meşhurdur ya hani. İstanbul'a yakın nokta olduğu için ayrıca meşhurdur. En kolay gidilebilecek yerlerden. Ama gerçekten de öyle güzellik sunuyor. Burası da hani Bolu Yedigöllerle Artvin, Şavşat, Karagöl yarışacak düzeyde bir görsel şölen oluşturuyor. Güzel, kahvaltımı yaptım. Şurada balıklar var. Aa bak şurada göstereyim. Burada. Hatırlıyor musunuz? Borçka, Artvin'in öncesinde geldiğimiz bir de Borçka Karagöl'e gitmiştik ve orada da böyle bir sürü balıklar çok aşikar belliydi. Bak şurada turuncu balıklar var vesaire. Benim de kaldığım otel burası. City Mohdi Karagöl Otel. Kısaca Karagöl Otel diyebiliriz. Zaten buradaki tek konaklama yeri burası. Ender Bey sağ olsun çok yardımcı oldu. Çalışan diğer arkadaşlar da. Çok güzel, çok cana yakın, çok yardımsever insanlar. Burayı da nacizane tavsiye edebilirim. Hakikaten buraya geldiğinde burada kalıp da sabahleyin odanın penceresinden şöyle şu manzaraya bakmak, kahvaltını bu manzaraya karşı yapıyor olmak bambaşka bir şey. Evet, şimdi yola devam ediyoruz. Nereye gideceğiz? Normalde Arsiyan'a da çıkmayı planlıyordum fakat Şavşat'ta bahsettiğim, bir önceki bölümde bahsettiğim Murat Güngör dedi ki oralarda telefon çekmiyor. Aynı zamanda oranın hani yol yok oralarda. Tamamen arazi. Arazi olması sıkıntı değil ama telefon çekmiyor ve hani çok çok geniş bir yerde hiç yerleşim alanı yokmuş. Dolayısıyla başına bir şey gelecek olursa hani imkansız dedi bir yerlere ulaşabilmen, günler sürebilir. Dolayısıyla belki bir sonraki başka sefere geldiğimizde bırakacağım oraya gitme işini. Şimdi önceki Artvin'e geldiğimde de geçmek istediğim noktalardan bir tanesi Ardahan'a geçmeye çalışırken ki Sahara geçidi tarafından Ardahan'a geçeceğiz. Sahara geçidi rakım olarak yüksek bir yer. Meşhur peslerden de bir tanesidir. Var ya böyle Avrupa'da meşhur pesler, bizde de Sahara pesi var. Şimdi tekrardan bir giderken Peribacaları diye bir yer var burada. Bir peribacalarına uğrayacağız. Ondan sonra oradan Sahara geçtiğinden Ardahan'a doğru yola devam ediyor olacağız. Haydi bakalım. Şöyle şimdi dün geldiğimizde buraya baktık ama bir şey göremedik doğru düzgün. O yüzden şöyle etrafında da bir sefer dönmüş olalım diye. Şurada çardaklar var. Muhtemelen şuraya buralara kamp kuruluyor. Çardakların olduğu bölge. Yerlerde ıslak ha. Taş zemin ıslak. Gece yağmur yağdı malum demiştim ya. Şuradan cüp diye Allah korusun şeye inmek istemem. Oh, yapraklar da kaplamış. İyice kayganlaşmış. Oradan çıkabilecek miyiz acaba? Traction'unu. Vallahi çıktık. Etrafımda tam tur. Evet. Dün buraya gelmiştik. O ilk arkadaşla karşılaştığımız yer burasıydı ve bu yola demiştim ki yarın umarım çok yağmurdan dolayı çamur olmaz diye bazı yerler, kuru bazı yerler.
kaygan gibi görünüyor. Sıkıntı yok. Çalışma var. Buraya yol yapıyorlardır, ondandır bu. Siz geldiğinizde muhtemelen buralar asfalt yola çevrilmiş olacaktır diye düşünüyorum. Hadi bakayım size dev hizmet. Şunu da şarja koyayım o zaman ben madem kamerayı. Şarj etmeyi unutmuşum. Yolu genişletiyorlar galiba o zaman. Şuralardan beri hep bak tırnak izleri var. Kolay, aynen ayrılıyorum artık. Nereye şimdi? Peri bacalarına uğrayıp oradan Sahara'ya, Ardahan'a. Çok teşekkürler her şey için. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet, şimdi peri bacalarına gitmek için şöyle bir durum varmış. Peri bacalarına normalde GPS'in gösterdiği yerden gittiğinde ulaşılmıyor gibi bir şeymiş. O yüzden burada yakında neydi? Melik köyü mü? M ile başlayan bir köy vardı. O köyün içerisinden doğru geçtiğinde daha yakına girebiliyormuşsun. Bir orayı görüp oradan geçeceğim. O yüzden geldiğim yerden gitmedim. Orası da muhtemelen daha sonrasından Pınarlı'ya falan bağlanıyor olabilir. Bugün kar var diyorlar. Aslında var ya, Artvin'in bazı yerlerine kar yağmış durumdaymış. Kar yağmış, buralara yağmadı ama bu demek olmuyor ki yolda karla karşılaşmayacağız. Çünkü doğa çok ilginç bir şey. Ama en azından güneş var. Sahara'dan geçene kadar ben güneşi kaybetmezsem efsane güzel olacak. Neyse. Şimdi ben buraya kadar geldim. Karagöl'den şuraya kadar. Şimdi peri bacaları şurada. Buradaki yolu göstermiyor ama muhtemelen şuradan gideceğim. Şu yol olabilir orası. Toprak yol. Bakalım gidelim oraya, deneyelim bir. Çayırlara doğru gidiyormuş gibi hissediyorum. Umarım sağdaki yol değildi o. Burası daha çok yol gibi görünüyor. Bir yerde yolun bitiyor olması gerekiyor falan herhalde. Öylece buluruz gibime geliyor. Bu ileride kötüleşiyor mu? İyileşiyor diyemem. Eskiden burada böyle peri bacaları diye yazan bir tabela varmış. Onu kaldırmışlar. Neden olduğunu bilmiyorum. Umarım buradadır o tabela eskiden. Çünkü yoksa yanlış yola girmiş şimdi demektir yani. Burada gösterdiği gölümsü bir şey miydi, yoksa böyle nasıl dedin anlayamadım, nasıl, neresi? Aha, adamlar var, onlara sorak gel. Aa, bu peri bacaları varmış burada. Evet, var peri bacaları. Ne tarafta? Hoş geldin. Hoş bulduk. Neredesiniz? İstanbul. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu yoluna gidiyorsunuz. Şöyle karşıdan peri bacaları şuraya kadar görünüyor ama bak. Ha, Şunlar kadar peri bacaları. tamam. Böyle yoluna gidersen aslında sen motorda da çıkarım. Yol var yani, oraya çıkar. Ha ha. Da gidebildiğim yere kadar giderim ben. Yani, İstersen yolda bırakabilirsiniz. Ama yol şurada hemen az.
Şurada acı yapıyor. Şurada bak karşıda. Hemen yol çıkıyor karşıdan. Tamam, bulurum oraya gidince. Tam göremiyorum buradan ama bulurum. Bu yoluna gidiyorsun. Hı hı. Gittiğin zaman sonra yukarı tarafa yol çıkıyor bir tane yol. O yoluna gidersin. Tamam. Gittin peri bacaları zaten aşağı karşı tomar. Bak peri bacaları görünüyor bak. Mesela ormanları sıfırlıyor. Tamam mı? Hı hı. Tamam orası peri bacaları. Tamam. Teşekkür ettim. İsteğiniz. He? İsteğiniz var mı? Abim sağ olasın. Teşekkür ediyorum. Ayı mayı da edersen. Ayı mayı da o kadar olmaz ya. Size yol veririm de. Tamam, azıcık çekersen bana kafi. Ama aşağı gitmez. Yavaş yavaş gelmesin de. Aslında şöyle öteye taraf gitseniz. Biraz da Şuradan geçelim. Tamam tamam, geçtim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Heh. Super duper. En azından doğru yoldaymışız. Çünkü biliyorsunuz ben çok doğru yola insanı değilim. Şu dedi şeyleri dedi, ağaçları dedi, ormana diyor sıfırladı dedi. Oradan dedi gideceksin dedi, düz dedi. Karşıda dedi peri bacaları dedi görünüyor dedi. Gözlerim yaşardı soğuktan. Niyeyse. Araba dedi belki dedi çıkmaz dedi ama dedi motorla dedi sen çıkarsın dedi. Al dedi çocuklara dedi, çocuklarını istiyorsan dedi, kendini dedi, al kendini dedi, git dedi, nerede kalırsan kal dedi bana. Nasıl bir yol? Nereye kadar gideceğiz acaba? Hani peri bacaları? Abo! Bir serinledi bir anda. Gölgeye girince. Allah. Oh! Deli gibi kayıyor. Deli gibi kayıyor. Osman! Ha burada hiç yok da. Bana hiç yok. Gelme bana. Burada hiç yok. Burada yok. Peri bacaları şurada. Ve çok gitmişik. Oraya giden yol yok görünüyor. Az geri gidelim. Ben göremedim abi. Amca dedi orada dedi. Görünüyor dedi. Az daha ileri gideyim mi? Hallelujah. 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 Allah Allah. Vaha! Woo! Siz göremediniz tabii onu. Ön kameram çalışmıyormuş. Ay. Kalp krizi küçük çaplı, büyük çaplı biraz olabilir bu. Vallahi şurada düşürme hiç istemem. Abi çok kayıyor yerler ve benim lastikler bitti artık. Ve zaten arazi lastiği değil. Kış geldi, çok fazla araziye girmeyeceğim falan diye değiştirmeyeyim dedim. Sakatlıktan önce tam değiştirecektim. Mesela şurada da büyük bir taş vardı. Tam üstüne gelip de tekrar şey olmasın diye stop ettim. Şurada bir açıklık var gibi görünüyor. Bir şey görür müyüz orada? Orada bir şey görünecek gibi bir şey de yok sanki ya. Yok abi burada peri bacası, cin bacası hiçbir şey görünmez. Şuradan dönüş alayım. Ay şu yola da çok... İnsan şu yola giresi geliyor ha. Çağırıyor o yol böyle. Diyor ki gel. Gel. Gel ağzına. Şuradan yavaş geçeceğim vallahi. Hiç risk almak istemiyorum. Oh. Hallelujah. Abi motosikletle surf yapıyoruz. Lastik de doldu galiba şu tozda. Temizleyelim azıcık. Şuradaydı benim kaydığım, bak şu benim izime. Bak şu lastik izi benim izime.
İyi toparlamışım. Ama yine iyi yerlerle evde. Yine iyi ilerledik. Çok kaygan ya. Yemin ediyorum buz gibi, buzun üstüneymiş gibi kayıyor. Oo, karşı dağlara baksana şurada. Peri bacaları bunun arkasında mı? Hala göremiyorum. Fakat en azından güzel bir manzaramız var. Baksana karşı dağlara. Çok güzel be. Vay be. Çok dingin, hiçbir ses yok. Üstünden ellerim titriyor. Drone ileride bir yere indi. Sesini duyamadım. İleride bir yere indi görünüyor. Sessiz. Bataryası bitti. Umarım bulabileceğim bir yerde olur ya. Ya ben oradan oraya doğru şey yaptıysam daha ileri yön olarak bu tarafta bir yeri gösteriyordu. Üstünden de geçmem umarım. Yola indirdim diye gördüm. Orada değil mi o? Yan yatmış tam yolun ortasında şey inince. Umarım şeylere bir şey olmamıştır. Allah'ım! Gözlerimden yaş geldi. Oh. Kuzum, yavrum. Ay neyse çok şükür ya Rabbi. Ay. Ölmedik be, yaşıyoruz be. Allah anasını, zaten bu da ekrana gidik de iyice gidecek. Evet şuradan. Ay vallahi var ya. Ay. Elim ayağım titredi. Neyse tamam, en azından. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Drone görüntülerinin en başındaki gördüğüm, zannettiğim yer tam tersi yer. En son artık şarjı biterken fark ettim asıl Şavşat peri bacalarının
o son çektiğim yer olduğunu. O yüzden de zorladım. Yani tekrar getir, kaldır, indir, bilmem ne yap vesaire, zaman kaybetmek istemediğim için öyle yapayım dedim. Onda da böyle küçük bir aksiyona sebep oldu ama Şavşat peri bacaları o son çektiğim yerdeki görüntü. Baktığında birbirine çok fazla aynı coğrafya olduğu için hani kayalık yapıları da benzer, farklı farklı yerlerde zaten bolca da vardır o tarz yerler. Birçok şehirde peri bacaları var. Benzer şekilde. Abi umarım yanlış yola girmeme dönüşte. Şöyle bir çizgiyi hatırlıyorum. Geldiğim yönde karşımda duruyorsa buradadır. Bu yönden gelmişimdir. Yakında kendini ismini dahi unutabilecek düzeyde unutkanlığa sahip bir Saliha için geldiği yolu hatırlayabiliyor olmak büyük bir şey. Tebrik etmenizi rica ediyorum. Tebrik olarak da videoyu beğenebilirsiniz mesela. Hani drone'u kurtardığım için de tebrik edebilirsiniz tabii ki. Videoyu beğenip yorum yapabilirsiniz mesela bunun için. Katıla da üye olabilirsiniz. Süper teşekkür de bırakabilirsiniz. Destek olabilirsiniz. Deminki odun toplayan arabadaki amca, yolu söyleyen. Azıcık gitsin de toz toprak görmeyeyim. Buldum. Yüzünü göremedim de drone kaldırdım. Böyle yukarıda kamerayı kaldırdım, oradan gördüm. Ya yol vardı, çıkıyordu yol yani. Yoluna çıkmadı. Valla bitti bir yerde yol ama. Az daha ileri bir de götürdü. Ha. Gördüm bir şekilde, gördüm ama. Teşekkür ederim. Bu şimdi ben Sahara'ya çıkacağım ama. Sahara'ya çıkacaksan Bu taraftan mı, bu taraftan mı? bir taraftan yapıyorsun ama şuradan Karagöl'e gittiniz mi? Gittim ha. Karagöl'den az ileri indiğin zaman 50 metre hemen sağa yol dönüyor, aşağıya doğru sağa. Döndüğün zaman takım ediyorsun, Sahara'ya gidiyorsun. Tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. He, de kolay gelsin. Bunlar da Şavşat'a gidiyormuş. Dün akşamleyin karanlıkta geldiğimiz yol burası. Şimdi geldiğim yoldan tekrardan o köye doğru aşağıya iniyorum. İndim köyün içine kadar sanırım. Şu baksana karşı dağlar çok güzel görünüyor ya. Ay kuşburnular hala duruyor. Tamam. Okurlar köyü burası. Okurlar köyüne kadar indim. Şimdi buradan aralardan, derelerden, göylerden, ovalardan geçerek Sahara geçidine doğru devam edeceğiz. Benim lastikler bitmiş yalnız ya. Sağ olsun, çok hissettiriyor. Bak evler hep eski ahşap evler. Hep sırtımdan bir yerlerimden benim belimden ince bir çizgi halinde yukarılara doğru bir şeyler çıkıyor, soğuk hava. Bir boşluk var, bulmuş oradan giriyor, donduruyor. Bak şimdi güzel manzara çıkacak. Dün gelirken zaten hem kapkaranlıktı, bir şey görmedik. Baksana. Oo, aşağıda da çay var bir tane. Geçtiğimiz yerlere bakar mısın ya? Ne kadar hoş. Ben akşamleyin buralardan geçip geçmediğimi açıkçası hatırlayamıyorum. Karanlık idi. Buralar yani bir yerden döndüğümde başka bir yerden mi geldiğimi, buradan mı geldiğimi tam hatırlayamıyorum. Bayağı gelmişim ya. Dün bayağı sürmüşüm şeyden sonra. Dakikalık yol desen. Şimdi de yarım saat oldu süreli. Anca doğru. Köprülü. Şuradan Ardahan. Heh. Ay kulaklarıma basınç yaptı. Bayağı hem de basınç yaptı.
Şurada bir fotoğraf çekilebilir miyiz seninle? Yağmur atıştırmaya başladı bu arada. Atıştırmaya. Ne derler? Atmaya, atıştırmaya. Atıştırmaya olsa bizi yiyecek olur. Hafiften var yağmur. Benim ana yola çıkabilmek için 10 dakikam var gösteriyor. Sağına kapılmazsak çok iyi. Bakalım. Ana yola çıkınca neyle karşılaşacağız? Ya bazı yerlere karlar yağmış. Buralara yani nerelere yağdı acaba? Kaç bin yükseklik rakımlara yağdı? Buralarda hiç öyle şeyler görünmüyor çünkü. Ama bugünden sonra, bugün ne günlerden, pazartesi mi? Salı mıydı? Aha, ne oluyor lan? Lan! Ne oluyor buna? Günlerden neydi? Neyse. Bugünden sonra en azından buralarda bayağı kar, kış, kıyamet başlayacak diyorlar. Sağanak yağış ve kar birkaç gün boyunca bırakmayacak peşini. O yüzden yani Ardahan'da da aşağı yukarı aynı hava skalası geçerlidir ama en azından birazcık ilerlemiş olmak iyi olacak. Yerler parlıyor. Ben bir şey göremiyorum. Sağa dönüyor yol. Ardahan niye sağ gösteriyor? Allah Allah, burada solu gösteriyor. Sağ gösterip sol vuruyor. Bilmiyorum, gidelim bakalım. Belki de ana yol değil burası, tamamen arazi yolu. Ama daha kısa mı? O neydi? Bir şey takıldı. Tekrar ana yola bağlanıyor mu buralarda bir yerde? Ne oldu? Anlamadım ki. Teyzeciğim. Anam, köyün köpeklerine peşimize taka taka gideceğiz belli ki. Burası nereye gidiyoruz? Ulan bir teneremiz olaydı şu yollardan, takır takır ne güzel rahat rahat giderdik be. Bu bana kısa yol mu verdi şimdi? Ne? Beni saçma sapan bir yerlere de götürmeyeceksin değil mi? Üf. Üf 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 üf. Ay bu ne? Allah'ım dur. Ay çok güzel değil mi ya? Ah, kalbim. GPS beni nerede gösteriyor? Aşağıdayım ben şu anda. Çayın oralara kadar indim sanırım. Ama gerçekten burası yani yola bağlanmadığı için mi bir yanlışlık gösteriyor yoksa... Allah Allah. Yok hani bu yerden, buralardan bir yana ana yola bağlanıyor olduğunu sanmıyorum. Gidelim mi, dönelim mi, anlamadım ya. Verecek mi yani, bir yerlere bağlayacak mı acaba? Neden böyle bir yol yapmışlar? Hayır, ondan sonra gene karanlığa ve soğuğa kalacağım ya. Tek şeyim o. Tedirginliğim. Aa yok abi ya, bu başka. Yani gerçi şuraya da gideyim mi? Döneyim şuradan bakayım. Şuraya da döneyim. Şu dağın şeyini döneyim. Oradan bir yere vermiyorsa geri döneceğim. Oradan bir ana yolu falan veriyor gibi görünmüyorsa geri döneceğim. Şuraya da döneyim. Oradan sonra vermiyorsa geri döneceğim. Şuraya... Saçma sapan bir yere
gidiyoruz gibi geliyor. Burası nereye gidiyor acaba bu arada? Bayağı da geldik ha. Şuraya da ya bir yerden de yol ver be. Vallahi ana yola bir yerden bağlayacağını söyle de keyfim yerine gelsin. Bir daha geri dönmeyeyim bütün bu yolu. Bakayım bakalım dur. Ama bir şey diyeceğim, bir dakika. Ha, burası benim geldiğim yol. Tamam, ben buradan geldim. Normalde şu yoldan gösteriyorken ben buradan dönmüşüm. Buradan şu Artvin yoluna doğru belki bir iniş bulabiliriz aslında normal. Yani devam edeyim ya, ne olacak? Edeyim, ne olur. Geldik buralara kadar. Bakalım nereye çıkacak, çok merak ediyorum. Bitmiyordur umarım bir yerde yani. Aa, baksana. Sular donmuş. Bu yol nereye çıkıyor? Gerçekten artık saçma sapan bir hale geldi. Oy. Ben yine bir gün kayboluyorum. Bu yol bir yere çıkmadı. Yani bayağı bir gittim. Videoda bayağı bir uzun oldu galiba. En azından bu bölümü burada kapatayım. Siz bir sonraki bölümü beklerken ben de yol bulmaya çalışayım. Düzgün yolu bulmaya çalışayım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, kanalıma katılmayı ve süper teşekkür bırakmayı unutmazsanız çok sevinirim. Beni desteklemiş olursunuz. Öyle, ben bir sonraki bölüme kadar umarım bir yol bulmuş olurum. Şu anda Artvin, Şavşat, Karagöl'den Sahara'ya doğru giden yoldayız. Bir sonraki bölümde artık doğru yolu bulabilmişsem orada bir yerde Sahara geçidine doğru devam edip Artvin'e yol alıyor olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.